Selamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlere hem şekliyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm kasnak mantısı tarifi vermek istiyorum. Bu şekilde hem çok pratik oluyor hem de şekli inanılmaz güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen mantımızın yapımına geçelim. Yoğurma kabımıza 1 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı su ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tepeleme dolu tuzum var. Onu da ekledikten sonra bir spatula ile güzelce karıştıralım. Şimdi unumuzu ilave edebiliriz. Toplamda 3,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Ama ununuzu mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Daha sonra hamurun kıvamına göre un takviyesi yapabilirsiniz. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Evet, şimdi bir spatula ile hamur ağırlaşana kadar bu şekilde karıştıracağım. Sonrasında artık spatulayı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Yumuşak olmayacak. Hamurumuz biraz böyle orta sertlikte olacak. Evet, hamurumu gördüğünüz gibi güzelce yoğurdum. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi hamurumu şöyle bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Bu şekilde daha güzel açılacaktır. Evet, hemen masama hafif un serpip hamurumu bezelere böleceğim. Hamurumu 6 eşit parçaya bölüyorum. Benim kullanmış olduğum kasnak biraz küçük ama böyle büyük boy bir kasnak kullanacaksanız eğer hamurunuzu 4 parçaya bölebilirsiniz. Daha büyük bezeler olacaktır. Birazdan kasnağımın büyüklüğünü de göstereceğim sizlere. Evet, şimdi hamurumu 6 eşit parçaya böldükten sonra bezeler haline getirip daha sonra temiz bir poşetin içerisine bezelerimi yerleştireceğim ve bir yarım saat kadar bu şekilde bezelerim dinlenecek. Dinlendiği zaman çok daha güzel açılıyor. O yüzden mutlaka dinlendirme aşamasını atlamayalım. Temiz bir poşetin içerisine biraz un serpiyorum. Hamurlar birbirine yapışmasın diye. Tekrar poşeti kapatacağım. Hem üzeri kabuk tutmayacak hem de bu şekilde bekleyecek ve güzel bir şekilde de yumuşayacak hamurumuz. Evet, üzerlerine ve altına un serpin ki birbirine yapışmasın. Evet, şimdi poşetimin ağzını kapattım, kenara aldım, iç harcını hazırlıyorum. 300 gram kıymayı karıştırma kabıma aldım. 2 tane de soğanı rendeledim, onu da ekliyorum. Baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Bunları damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi kıymalı harcımı da güzelce yoğuracağım ve iç harcım da hazır olmuş olacak. Bezelerim yaklaşık yarım saat kadar dinlendi. Şimdi bir tanesini alıyorum ve tekrar ağzını kapatıp onu bir kenara kaldırdım. Ve şimdi altına ve üzerine hafif un serpip bezelerimi açacağım. Kasnağınızın büyüklüğüne göre açmanız gerekiyor. Birazdan sizlere büyüklüğünü de göstereceğim zaten. Ölçerek yapmanız gerekiyor. Kasnağın boyutundan biraz daha büyük açmanız yeterli olacaktır. Hamur gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde açılıyor. İlk aşamada mutlaka biraz un serpin. Yoksa yapışabilir biraz büyüdüğü zaman. Hamur zaten çok güzel olduğu için kolay bir şekilde açılıyor. Sizi kesinlikle uğraştırmayacak. Evet, şimdi kasnağımı sizlere hem boyutunu göstermek istiyorum hem de hamurumun üzerine koyup ölçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi kasnağı biraz geçmesi yeterli. Şimdi hemen üzerine yerleştireceğim. Hamuru üzerine koymadan önce biraz hafif un serpin. Bu şekilde daha kolay çıkacaktır kasnaktan. Şimdi açmış olduğum hamurumu şöyle üzerine yerleştiriyorum. Kenar fazlalık kısımlarını birazdan keseceğim.
O yüzden kenarları eğri de olsa hiç problem değil. Onu hemen bir rulette kesebilirsiniz. Onu bir kenara aldım. Şimdi üzerine kapatacak olduğum ikinci hamurumu açmaya geçtim. Yine aynı şekilde altına ve üzerine hafif un serptikten sonra hamurumu açıyorum. Yine kasnağınızın büyüklüğünde açmanız gerekiyor. Zaten kenarları kesilecek. Dediğim gibi benim kasnağım biraz küçük. Bunların en büyük olanı var. O daha güzel oluyor. Daha çok fazla çıkıyor. Eğer bulabilirseniz mutlaka ondan almanızı tavsiye ediyorum. Mutfak eşyası satan her yerde oluyor. Artık rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet, hemen şöyle ilk sermiş olduğum hamurun kenarlarını toparladıktan sonra hazırlamış olduğum kıymalı iç harcımı bu orta çukur yerlerine yerleştireceğim. Tam ortasına gelmesine dikkat edin. Kenarlarına taşmasın. Bu şekilde üzerine kapatmış olduğumuz hamurla kolay bir şekilde kenarları tutacak ve açılmayacaktır. Evet, bu şekilde minik minik orta kısımlarını doldurduktan sonra şimdi ikinci açmış olduğum hamurumu üzerine bu şekilde kapatıyorum. Eğer kenarda fazlalıklar varsa yine onları kesebilirsiniz. Şimdi bir oklavayla üzerine bu şekilde bastırarak hamurlarımızın kesilmesini sağlıyoruz. Bu kenarlardaki gördüğünüz gibi petekler iyice kesilmiş olması gerekiyor. O yüzden böyle bir merdane ile ya da bir oklavayla üzerine bu şekilde bastırmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şekillerimiz gayet güzel, belirgin oldu. Artık hamur iyice kesildi. Şimdi kenarlardaki fazlalık hamurları alıyorum. Onları tekrar beze haline getirip tekrar bir daha açacağım. Şimdi gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Şöyle hafif parmağınızın ucuyla ters çevirdikten sonra dokunmanız yeterli olacaktır. Şekli gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Yapımı da oldukça keyifli, inanılmaz güzel. Böyle çocuklarınızla bile hazırlayabilirsiniz bu mantıyı. Evet, ufak tefek hafif yapışmalar olabilir. Hiç sorun değil. Onu elinizle açarak ayırabilirsiniz. Evet, şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten isterseniz bu şekilde bolca yapıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Ben bir kısmını buzluğa kaldırdım. Dilediğiniz zaman da buzluktan çıkarıp hemen haşlayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, yine aynı şekilde bütün hamurlarımı bu şekilde açtım ve kenarlarını kesip hemen hızlı bir şekilde oklavayla üzerinden geçip çıkardım. Evet, burada sadece dikkat etmeniz gereken oklava ile üzerinden geçerken hamurların iyice kesildiğinden emin olmanız gerekiyor. Tam böyle belirgin olması gerekiyor ki arka tarafını çevirdiğiniz zaman rahatlıkla kasnaktan ayrılsın. Evet, hemen kenarını yine aynı şekilde çıkardım. Ve kasnağımı ters çevirip bu şekilde içinden kolaylıkla mantılarımı çıkardım. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Dediğim gibi ben bir kısmını buzluğa kaldırdım. Onu da nasıl yapıyorum hemen sizlere göstermek istiyorum. Bir tepsinin içerisine yağlı kağıdı yerleştirdim ve tek sıra olacak şekilde dizdim. Bunu bu şekilde buzluğa koyup şöyle 1-2 saat boyunca donduracağım. Sonrasında tamamen donduktan sonra buzdolabı poşetlerine yerleştirip buzluğa kaldıracağım. Bu şekilde yapmamızın amacı birbirine yapışmasın. Hepsi böyle tane tane olsun. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 1-1,5 saat kadar buzlukta bu şekilde dondu. Şimdi birer kullanımlık olacak şekilde buzdolabı poşetlerine doldurup tekrar buzluğuma atacağım. Sizler de bu şekilde bolca yapıp dilediğiniz zaman çıkarıp afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, poşetlerimin ağzını şimdi sıkı bir şekilde bağlayacağım ve buzluğuma kaldırıp dilediğim zaman çıkarıp hemen haşlayıp servis edeceğim. Bu şekilde önden dondurduğumuz için kesinlikle birbirine yapışmıyor. Dilediğiniz zaman çıkarıp böyle tane tane hemen haşlayabileceğiniz bir mantı oluyor. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, bir kısmını bu şekilde dondurdum. Bir kısmını da pişirmek için ayırdım. Bunun için tencereme biraz su aldım.
Onu kaynattıktan sonra üzerine biraz tuz atıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum mantılarımı suyuma bırakacağım ve mantılarımın haşlanmasını bekleyeceğim. Kesinlikle açılma durumu olmuyor. Hiç merak etmeyin. Eğer dediğim şekilde yaparsanız piştikten sonra da bu şekilde bütünlüğünü koruyor ve inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle hepsini birden boşaltmıyorum. Tek tek koyarsanız çok daha güzel olacaktır. Evet, zaten haşlandıktan sonra böyle piştikten sonra yukarı doğru kalkıyor. Hızlı bir şekilde de haşlanıyor zaten. Şöyle bir tanesini alıp bakabilirsiniz. Süre vermek istemiyorum çünkü herkesin ocak ısısı farklı olabilir. Ben bir tanesini aldım, baktım gayet güzel bir şekilde haşlanmış. Şimdi bir süzgeç kaşık yardımıyla mantılarımı servis tabağıma alacağım. Daha sonra biraz ılıdıktan sonra üzerine bir sarımsaklı yoğurt yapıp hemen servis edeceğim. Eğer siz sulu olsun istiyorsanız biraz böyle suyundan da koyabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Evet, mantılarımı servis tabağıma aldım. Biraz ılıdı. Şimdi üzerine bir sarımsaklı yoğurt hazırladım. Onu üzerine gezdirdikten sonra şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağında şöyle bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi de güzelce erittikten sonra hemen üzerine ondan da gezdireceğim. İsterseniz salçalı bir sos hazırlayabilirsiniz ya da siz de benim gibi bir sıvı yağ ile kırmızı toz biberi kavurup hemen üzerine gezdirebilirsiniz. Evet, son olarak üzerine biraz da kuru nane serpeceğim. Bu şekilde inanılmaz güzel oluyor. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak inanılmaz güzel yakışıyor. Evet, gördüğünüz gibi kasnak mantımız hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve sizin sayenizde videom daha fazla kişiye ulaşmış olur. Kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.